Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün lezzetli Kayseri yağlaması tarifiyle karşınızdayım. Hemen yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle sıvı malzemelerimize başlıyoruz. 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Şimdi karıştırıyoruz. 4-5 su bardağı unumuz var. Onun bir kısmını alıyoruz. Ben size arada kısa püf noktaları da vereceğim. 1 paket kabartma tozunu da döküyoruz. Şimdi tam özdeşleşmesi için ben çırpıcıyla çırpıyorum. Homojen bir kıvama gelene kadar çırpıyorum arkadaşlar. Daha sonra unumuzun kalan kısmını dökeceğim ama az bir şey bırakacağım. Siz her zaman böyle tariflerde biraz unu bırakın. Çünkü unu kontrollü eklememiz gerekiyor. Havanın sıcaklığına göre, kullandığınız malzemenin ve unun kalitesine göre un miktarında biraz değişimler olabiliyor. Ben size net bir rakam söyleyeceğim ama yaklaşık olarak yazacağım bunu. Siz de bunu aklınızda bulundurursanız tarifleriniz daha güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi şimdi homojen bir kıvama geldi arkadaşlar. Unun çoğunluğunu dökeceğim. Elimle yoğurma işlemine geçiyorum ama az bir şey bıraktım gördüğünüz gibi. Unun geri kalan kısmını da koyuyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuz hazır. 5 su bardağı un aldı. Hatta biraz da fazlasını aldı. Ben yaklaşık 5 su bardağı yazacağım. Biraz az biraz da fazla olabilir. Dediğim gibi malzemeden malzemeye değişiklik gösterebilir. Şimdi tezgahımı hafifçe unluyorum. Şimdi hamurumu kesiyorum. Hamurumu 12 eşit parçaya kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde elimizle yuvarlıyoruz. Daha büyük, daha küçük olan varsa sonra azdan çoğa hepsini eşitleriz. Evet arkadaşlar, şimdi ben borcamı alıyorum. Siz uygun bir tepsiye de alabilirsiniz. Hamurlarımızı hafif unladıktan sonra bu şekilde diziyoruz. Üzerini streç filmle kapattıktan sonra biraz dinlendireceğiz. Daha rahat açılması için. Ama ben daha önce dinlendirmeden de yaptım. Hiçbir sorun olmaz. Vaktiniz yoksa dinlendirmeden de yapabilirsiniz. Ben şimdi bunlar dinlenirken kıymalı harcıma geçeceğim için bu şekilde kapatıyorum. Dinlendirmek istiyorum. Evet arkadaşlar, kıymalı harcımıza geçiyoruz. Tavamızı ısıttıktan sonra 500 gram yağsız kıymamızı tavamıza alıyoruz. Şu şekilde ezerek kıymamızı kavuruyoruz.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kıymalarımızı iyice kavurduk. Suyunu saldı, tekrar çekti. Şu şekilde eze eze kavurduk hepsini. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum lezzet versin diye. Tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tereyağımız tamamen eridi. Şimdi 2 adet doğranmış soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımızı gördüğünüz gibi ince ince doğradık. İki diş rendelenmiş sarımsağımızı koyuyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Soğanlarımız biraz kavrulduktan sonra şimdi 2 adet kırmızı biberimizi ekliyoruz. Kırmızı biberlerimizi de ince ince doğradık. Ardından 2 adet yeşil biberimizi ekliyoruz. Şimdi tüm malzemeler iyice kavrulana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, biberlerimiz, soğanlarımız kavruldu. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyoruz. Onu da şöyle bir karıştırıyoruz. Bir çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Bir çay kaşığı kimyon ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyoruz. 2 adet rendelenmiş kabukları soyulmuş domates. İyice karıştırıyoruz. Son olarak arkadaşlar bir çay bardağı sıcak su koyuyorum. Sıcak suyumuzu ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz tüm malzemeleri. 8-10 dakika pişmeye alıyoruz. Evet arkadaşlar, hamurlarımız dinlendi. Şimdi hamurlarımızı açma işlemine geçiyoruz. Tezgahımızı biraz unluyoruz. Bir tane hamurumuzu aldık. Dediğim gibi vaktiniz yoksa hamurları dinlendirmeden de açabilirsiniz. Ben daha önce yapmıştım. Hiçbir sorun yaşamadım. Evet arkadaşlar, açtığımız hamurlarımızı yanmaz yapışmaz tavamıza alıyoruz. İlk tarafı kızarana kadar pişiriyoruz. Çok güzel bir şekilde pişti. Bunu alalım. Yine hamurumuzu tavamıza alalım. Hepsini sırayla pişirelim. Evet arkadaşlar, hamurumuzu pişirdik. Önce şu şekilde tutuyoruz. Kıymalı harcımızın yağına, suyuna, sosuna batırıyoruz. Şimdi kıymalı harcımızı koyuyoruz arasına. Köşelerini baştan bu şekilde sosa buluyoruz ki köşeleri kuru kalmasın diye. Kıymalı harcımızı koyup iyice yayıyoruz bu şekilde. Hepsine aynı işlemi teker teker uyguluyoruz. Köşelerini sosa batırıyoruz. Üstüne koyuyoruz. Tekrar kıymalı harcımızı ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi harika bir görüntüsü var. Lahmacundan çok daha lezzetli oluyor. 4 kişi çok rahat bir şekilde doyabiliyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum.
Evet arkadaşlar, Kayseri yağlamamız hazır. Şimdi kesiyoruz. Evet arkadaşlar, üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu döküyoruz. Arzuya göre sarımsaksız yoğurt da kullanabilirsiniz. Şimdi de üzerine maydanozla süslüyoruz.